Bill Gates'in virüslü sivrisinek fabrikası. Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Bill Gates, bu kez de sivrisinek ile gündemde. Sosyal medyada gündem olan iddiaya göre Gates, sivrisinekleri biyolojik bir silaha dönüştürüyor. Üstelik sosyal medya hesaplarından da gizli mesajlar veriyor. Peki işin aslı ne? Türkiye'de 2022 yaz ayları son bulmak üzereyken özellikle İstanbul'da sivrisinekler nedeniyle hastaneye uğrayanların sayısında yaşanan artış haber platformlarında birkaç gün geniş bir yer kapladı. Bu haberlere takiben sosyal medyada sivrisineklere dair bir dizi iddialarda gündeme geldi. Çoğunlukla geçmişte başka komplo teorileri de üretmiş hesaplar tarafından paylaşılan iddiada, Bill Gates'in salgınlar ve aşıların ardından bu kez de genetiği değiştirilmiş sivrisinekleri kullanarak dünya nüfusunu azaltmaya çalıştığını, bu ölümcül hale getirilmiş sivrisineklerin artık Türkiye'de de olduğunu öne sürmekteydi. Son olarak Rusya'da çekildiği söylenen bir videoda üzerinde numara bulunan bir sivrisinek görülmekte. Söylenenlerin dışında başka ölümcül virüsleri de insanlara bulaştırmak için sözde bu canlıların kullanıldığı ve bunların yeni biyolojik canlı silahlar olduğu söylenmekte. Bütün bunlar dünya nüfusunu azaltmak için yeni bir planın parçaları mı, yoksa yeni bir tehlikeyle daha baş başa mıyız? Koronavirüs salgınının ardından Bill Gates, Sivrisinek projesiyle yeni bir salgın üzerinde çalıştığı iddiasıyla yine gündemdeki yerini aldı. Gates, 18 Ağustos'ta attığı bir tweette, Kolombiya'da bilim insanlarının sivrisinek ürettiğini söylemesi üzerine planlı salgın korkusu kullanıcıları ve dünya insanlarını sardı. Ancak ilk bakışta sivrisinek üreten bir fabrika kulağa garip gelse de, fabrikada sivrisinek kaynaklı bulaşıcı hastalıklardan korunmaya yönelik çalışmalar yapıldığı söylendi. Gates Notes platformunda yer alan bilgiye göre, Wolbachia adlı bakteriyle üretilen sineklerle sivrisinek kaynaklı hastalıkların seyri azaltılmak isteniyor. Fabrikada üretilen sivrisinekler, dank humması, Zika, chikungunya ve sarı humma gibi virüsleri insanlara bulaşmalarını engelleyen Wolbachia adlı bakterileri taşımakta. Proje, Oxitec isimli bir firma tarafından hayata geçirildi. Öncelikle Oxitec'in ne olduğunu bilmek gerekiyor. Basit bir internet aramasıyla Oxitec şirketinin gen araştırmaları yapan bir laboratuvar olan Prakise'nin alt kuruluşu olduğu bilgisine ulaşılabilir. 2002 yılında kurulan bu şirket isminden de anlaşılacağı üzere böcekler ve haşerelerle ilgili teknolojileri üretmekte. Oxitec'in web üzerinden Our teknoloji sekmesinde hem insana hem de zirai mahsullere zarar veren kanatlı böceklere dair katalog benzeri bir panel verildiği görülüyor. Bu panelde mavi renkle verilen bilimsel ismiyle Aedes aegypti, Anopheles albinamus ve Anopheles stephensi olan sivrisinek türlerinin insan sağlığına zarar verdiğinden bahsedilmiş. Örneğin Aedes aegypti sivrisinek türünü incelediğimizde dank humması, Zika, chikungunya ve sarı humma hastalıklarını bulaştırdığını görüyoruz. Her yıl 100 milyon insan bu sivrisinek türünden kaynaklı sarı humma hastalığına yakalanıyorken bazı durumlarda enfekte olanların sayısı 400 milyona kadar çıkabileceği üzerinde duruluyor. Oxitec ekibi bununla ilgili bir çözüm olarak genetiği zararsız olarak değiştirilmiş erkek sivrisineklerin dişilerle çiftleştikten sonra zararlı olan dişilerin doğmayacağı bir yapay seleksiyon ortamı sunmuş. Şirket, Brezilya'nın Indaiabuta şehrinde yaptığı bir pilot uygulamanın başarılı sonuçlar verdiğini belirtmiş.
Şirket web sitesinde Bill, Melinda Gates tarafından desteklendiklerini bizzat kendileri söylemek. Gates'in bu konuyla ilgili bir blog yazısı mevcut. Komplo teorisyenlerinin iş bu konu ile ilgili başvurduğu en önemli enstrüman bu blog yazısı. Ne var ki yazı dikkatle okunduğunda iş insanının bu blog yazısında her yıl milyonlarca insanın dank hummasından ölümüne sebep olan en tehlikeli canlıların sivrisinekler olduğunu belirten bir girişle başlamakta. Yazının devamında Aedes aegypti sivrisinek türünün 400 milyon hasta ve 20 bin ölümlü vakaya sebep olduğu ve olası çözüm yolları arandığına değinilmiş. Oxitec'in Yeni Dünya Sivrisinek Programı'nın yürüttüğü çalışmalar şimdilik Aedes aegypti türü sivrisineklere odaklanıyor. Bu sinekler dank humması, sarı humma, zika ve chikungunya gibi virüslerin yayılmasından sorumlu. Bu sinekler uğradıkları genetik değişiklikler ile popülasyonun kalanını kontrol etmek için kullanılmakta. Genetiği değiştirilmiş sivrisinekler iki tip yeni gen taşıyor. Kendini kısıtlayan dişi sivrisineklerin yetişkinliğe ulaşmalarını önleyen bir gen, bu sayede sivrisineklerin üremelerinin engellenmesi ve popülasyonun azalması hedefleniyor. Yine özel bir kırmızı ışık altında parlayan bir floresan işaretleyici gen. Bu da araştırmacıların vahşi doğada genetiği değiştirilmiş sivrisinekleri tanımalarını sağlamakta. Wolbachia bakterileri ise insanlar ve çoğu hayvan açısından zararlı olmayan sivrisineklerin ise yumurtlama sürecinde maruz kaldıkları gelişmelerini önleyen bir bakteri türü. Doğaya salınan genetiği değiştirilmiş bu sivrisineklerin yaşam süreleri 2 haftadan uzun değil ve uçuş mesafeleri oldukça kısa. Dolayısıyla çevrelerine ya da başka ülkelere yayılmıyor. En azından söylenen böyle. Ama ufak birkaç dokunuşla bunun da üstesinden gelinebileceği söylenmekte. Genetiği değiştirilmiş sivrisinekler Brezilya, Seymen Adaları, Panama ve Hindistan'ın bazı bölgelerinde başarıyla kullanıldı. Amerika'da EPA'dan onay alarak çalışmalar yürütüldü. Sivrisineklerin hastalık yayılmasını önlemek amacıyla benzeri uygulamaları devam ediyor. Fakat Türkiye'de henüz böyle bir girişimin gerçekleşmediği söylenmekte. Bill, Melinda Gates Foundation'ın internet sitesinde herkesin ulaşabildiği hibeler bölümünde derneğin Oxitec ile 3 kez hibe anlaşması yaptığı bilgisi yer almakta. İlk hibe Haziran 2018'de sıtma yayan sivrisinekleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için Orta Amerika ve Karayipler'de gelecekte uygulanacak kendi kendini sınırlayan bir genetik platforma bir sıtma vektörüne aktarmak amacıyla 5,8 milyon dolar üzerinde bir miktarda sağlanmış. İkinci hibe Eylül 2020'de bir yıl sürecek bir Afrika ve Kuzey Amerika'da kendi kendini sınırlayan potansiyel sivrisinek denemeleri için ortakları hazırlamak ve sürece dahil etmek amacıyla 1,4 milyon dolar miktarında yapılmış. Üçüncü ve son hibe ise Mart 2021'de. Bu kez sivrisineklerden başka bir konu hakkında sığır kenesi ile gıda sürdürülebilirliği ile ilgili tarımsal kalkınma amaçları adına yapılmış. Dünya Sivrisinek Programı'nda ise ilk kez 2004 yılında kaynak sağlamak için teklif götürmüşler ve birlikte çalışmaları sürmekte. Ayrıca belirtmek gerekiyor ki genetik çalışmalar ile ilgili etik sorunlar ve potansiyel riskler üzerinde tartışmalar sürüyor olsa da projeyi yürüten ve destekleyenler bu endişeleri taşımadıklarını belirtmekte. Genellikle Culex cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan Batı Nil virüsünden korunmak için herhangi bir aşı bulunmazken sivrisinek ısırıklarına karşı korunma tavsiye edilmekte.
Sivrisineğin ısırdığı andan itibaren kuluçka süresinin 2 ila 14 gün arasında değiştiği, bağışıklığı zayıf olanlarda ise bu sürenin 21 güne çıktığı belirtilmekte. Sivrisineklerden bulaşan Batı Nil virüsü nedeniyle Yunanistan'da 11 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saat içerisinde 123 vaka görüldü. Yakalanan her 10 kişiden biri ölmekte. Yunanistan'da vaka sayısı artması Türkiye açısından da riskin arttığını göstermekte. Ege ve Marmara'nın Batı Nil virüsü açısından riskli bölgeler olduğu söylenmekte. Yunanistan'da Batı Nil virüsü tehlikesi büyümekte. Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü'nden yapılan açıklamada, sivrisinekler aracılığıyla bulaşan bir enfeksiyon hastalığı olan Batı Nil virüsü vakaları ve ölümlerinin artış gösterdiği belirtildi. Ülkede bugün 123 yeni vaka tespit edildiği aktarılan açıklamada, 11 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada vakalardan 74'ünün menenjit gibi merkezi sinir sistemi rahatsızlıklarından şikayetçi olduğu, 49'unun ise hafif semptom gösterdiği veya hiç belirti göstermediği vurgulandı. Yunanistan'da geçen bir haftada 36 Batı Nil virüsü vakası kaydedilmişti. Batı Nil virüsü sivrisinekler aracılığıyla bulaşmakta. Sinir sistemini tutuyor, hastalığa yakalanan her 10 kişiden birinin ölümüne neden oluyor. Enfeksiyon hastalıkları uzmanları hastalığın tespiti için özellikle doktorların şüpheli vakalarda dikkatli olması gerektiğini belirtmekte. Ege ve Marmara bölgelerinin Batı Nil virüsü açısından riskli bölgeler olduğunu söyleyen doktorlar, bir haftaya kadar uzayan bir kuluçka periyodu sonucunda kişide gene grip benzeri bir tablonun oluşması, halsizlik, ateş, yorgunluk gibi kas ağrıları, 10 gün sonrasında bilinç değişiklikleri, konuşmasında, algılanmasında, oryantasyonda bu tür bulguların olması tipik ve eğer müdahale edilmezse hızla kötü seyredebilir. Bu müdahale içinde özel bir ilaç yok. Bunu vurgulamış olalım. Yani dünyanın hiçbir yerinde yok. Bu yaz insanlar onları ısıran ve daha önce hiçbir sivrisineğin yakmadığı kadar can acıtan ve çok zor ölen sivrisinekleri konuştular. Rusya'da çekilen bir görüntü ise çok daha vahim bir durumu ortaya koymakta. Bir sivrisineği yakalayan bir genç onun kanatlarını kaldırınca sırtında 38 rakamı görülmekte. Yine başka bir videoda ise duvardaki sivrisineğe sertçe vurulsa da aşağı düşüp hala hayatta olduğu görülmekte. Koronavirüs aşılarına çip yerleştirildiğine dair iddialar ile ilgili yaptığı bir açıklamada Gates, komplo teorilerinin tıklamanın eğlenceli olduğu ve insanların Covid-19'un hızlı gelişiminin ardındaki karmaşık bilimi anlamaktansa aşıların yalnızca kar için yarattığı iddiası gibi basit açıklamalara inanılmasının çok daha kolay olabildiğini söylemişti. Peki, acaba insanlık şimdi yeni bir tehlikeyle mi karşı karşıya? Bunu ilerleyen günlerde hep beraber göreceğiz. Videolarımızın devamı ve kanalımızın gelişmesi için abone olmayı unutmayın. Ayrıca Facebook ve Instagram sayfalarımıza da abone olup pek çok farklı, gizemli konuları bulabilirsiniz. Kanalımızı desteklemek ve araştırmalarımız için katıl butonu ile size uygun üyelik paketini seçip özel avantajlardan da yararlanabilirsiniz. Gizemli konularda görüşmek üzere. Hoşça kalın.